Şirketler bugün dijital dönüşüm için ciddi yatırımlar yapıyor. Yeni sistemler kuruluyor, yapay zeka projeleri başlatılıyor, süreçler otomatikleştiriliyor. Ama tüm bu yatırımlara rağmen projelerin büyük bir kısmı ya başarısız oluyor ya da beklenen değeri yaratmıyor. Peki neden? Sorun gerçekten teknoloji mi? Yoksa asıl risk hiç konuşulmayan başka bir yerde mi? Dijital dönüşüm çoğu şirkette bir IT projesi gibi ele alınıyor. Yeni bir yazılım alındığında, yeni bir sistem kurulduğunda sorunların çözüleceği düşünülüyor. Ama gerçek şu, dijital dönüşüm bir teknoloji yatırımı değildir. Bir yönetim ve risk yönetim problemidir. Ve çoğu şirket bu riski fark etmeden yönetmeye çalışıyor. Burada kritik noktalardan biri de kavram karmaşasıdır. Dijitalleşme ile dijital dönüşüm çoğu zaman aynı şeymiş gibi kullanılır. Oysa aralarında net bir fark var. Dijitalleşme, mevcut süreçlere dijital araçlar eklemektir. Örneğin manuel bir süreci otomatikleştirmek, Excel yerine bir sistem kullanmak ya da mobil bir uygulama geliştirmek dijitalleşmedir. Yani var olan yapıyı iyileştirmektir. Ama dijital dönüşüm çok daha büyük bir şey. İş modelini, süreçleri ve organizasyonu baştan tasarlamaktır. Nasıl değer ürettiğinizi, müşteriye nasıl ulaştığınızı ve operasyonu nasıl yönettiğinizi yeniden düşünmektir. Kısaca söylemek gerekirse dijitalleşme taktiksel bir adımdır. Dijital dönüşüm ise stratejik bir değişimdir. Her dijitalleşme dönüşüm değildir ama her dönüşüm dijitalleşmeyi içerir. Dijital dönüşümü anlamak için biraz daha geriye gitmek gerekir. Çünkü bu bir trend değil, bir evrimin parçasıdır. Endüstri 1.0 ile insan gücünden makine gücüne geçtik. Buhar gücüyle üretim başladı. Üretim ilk kez makinelerle yapılmaya başlandı. Bu dönem sanayi devrimi olarak bilinir. Endüstri 2.0 ile elektrik enerjisi üretime girdi. Seri üretim başladı ve verimlilik arttı. Montaj hattı sistemi ortaya çıktı. Seri üretim sayesinde maliyetler düştü, modern sanayi şirketleri doğdu. Endüstri 3.0 ile bilgisayarlar ve otomasyon devreye girdi. Üretim dijital olarak kontrol edilmeye başlandı. Robotik üretim başladı, insan hatası azaldı. Ve bugün geldiğimiz noktada Endüstri 4.0 ile yapay zeka, veri analitiği ve bağlantılı sistemlerle fiziksel ve dijital dünya birleşti. Fabrika artık sadece üretim yapan bir yer değil, veri üreten ve kendini optimize eden bir sistem haline geldi. İşte dijital dönüşüm dediğimiz şey bu dönüşümün sahadaki karşılığıdır. Yani dijital dönüşüm bir tercih değil, endüstriyel evrimin kaçınılmaz bir sonucudur. Şimdi kritik noktaya gelelim. Çünkü dijital dönüşüm doğru yapılırsa fırsattır. Ama yanlış yapılırsa çok ciddi kurumsal riskler oluşturur. Birinci risk yanlış süreci hızlandırmaktır. Şirketler çoğu zaman süreçlerini sorgulamadan otomatikleştirir. Kötü tasarlanmış bir süreci otomatikleştirdiğinizde daha verimli çalışmazsınız. Sadece hatayı daha hızlı üretirsiniz. Ve bu hatalar artık daha geniş ölçeğe yayılır. Daha sistematik hale gelir ve daha zor fark edilir. Bir diğer kritik risk veriyle ilgili. Bugün şirketler veriyle yönetildiğini düşünür. Ama veri doğru değilse, sistemler bütünleşik değilse ve tanımlar net değilse şirketler yanlış kararları daha büyük bir güvenle almaya başlar. Bu da stratejik risk oluşturur. Çünkü problem artık bilgi eksikliği değil, yanlış bilgiye güvenmektir. Dijital dönüşüm projelerinin başarısız olmasının en önemli sebeplerinden biri de insan faktörüdür. Çalışanlar yeni sistemleri benimsemez, alışkanlıklarını değiştirmez ve süreçler eski şekliyle devam eder. Böylece ne eski sistem çalışır ne de yeni sistem tam anlamıyla devreye girer. Bu da kontrol kaybına neden olur. Ortaya kontrolsüz, hibrit bir yapı çıkar. Bir diğer büyük yanılgı ise sihirli yazılım beklentisidir. Birçok şirket doğru yazılımı alırsa tüm sorunların çözüleceğini düşünür. Oysa hiçbir yazılım kötü tasarlanmış bir organizasyonu kurtaramaz. Süreçler net değilse, ihtiyaç doğru tanımlanmamışsa en iyi sistem bile sadece pahalı bir hataya dönüşür. Bunun üzerine bir de stratejisiz dönüşüm eklendiğinde risk katlanır. Biz de dijital dönüşüm yapalım yaklaşımıyla başlayan projeler çoğu zaman belirsiz bir noktada kalır. Ne başarısız görünür ne de başarılıdır. Ama kaynak tüketmeye devam eder. Dijital dönüşüm projelerinde en sık yapılan hatalardan biri de başarının yanlış tanımlanmasıdır. Birçok şirket bu projeleri değerlendirirken zamanında teslim edilip edilmediğine, bütçenin aşılıp aşılmadığına bakar. Oysa asıl sorulması gereken soru,
Bu proje gerçekten değer yarattı mı? Karar kalitesini artırdı mı? Riskleri azalttı mı? Operasyonu daha sağlam, daha dayanıklı hale getirdi mi? Olmalı. Eğer bu soruların cevabı net değilse, proje teknik olarak başarılı görünse bile stratejik olarak başarısızdır. Çünkü dijital dönüşümün amacı bir sistemi devreye almak değil, işin kendisini daha doğru, daha hızlı ve daha güvenli hale getirmektir. Başarı tesadüf değil, sistematik bir yaklaşım gerektirir. Peki doğru yaklaşım ne olmalı? Başarılı bir dijital dönüşüm için öncelikle net bir vizyon gerekir. Neden dönüşüm yapıldığı, neyin değiştirileceği ve nasıl bir değer yaratılacağı açık olmalı. Bu net değilse başarı da ölçülemez. İkinci olarak süreçler yeniden tasarlanmalı. Birçok şirket mevcut süreçleri olduğu gibi bırakıp üzerine teknoloji eklemeye çalışır. Önce süreçler sorgulanmalı, sadeleştirilmeli ve yeniden kurgulanmalıdır. Hangi adımlar gerçekten değer yaratıyor, hangileri sadece alışkanlıktan devam ediyor, bunlar netleştirilmeli. Eski sistemlerle yeni teknolojileri bir araya getirmek çoğu zaman kaos yaratır. Üçüncü olarak şirketin dijital olgunluk seviyesi doğru analiz edilmeli. Dijital dönüşüm herkes için aynı yerden başlamaz. Bazı şirketlerin veri altyapısı güçlüdür ama süreçleri zayıftır. Bazıları teknolojik olarak geri olabilir ama organizasyonel olarak daha esnektir. Bu yüzden önce mevcut durumun net bir fotoğrafı çekilmeli. Veri kalitesi, sistemlerin birbirleriyle konuşma yeteneği, ekiplerin teknik ve analitik yetkinlikleri objektif bir şekilde değerlendirilmeli. Bu analizler yapılmadan başlatılan yatırımlar çoğu zaman yanlış önceliklere gider ve beklenen değeri yaratmaz. Dördüncü olarak dönüşüm kademeli ilerlemeli. Her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak en büyük hatalardan biridir. Büyük ve kapsamlı projeler kağıt üzerinde etkileyici görünür ama uygulamada çoğu zaman başarısız olur. Küçük başlayıp test ederek ilerlemek, öğrenerek büyümek gerekir. Ve tüm bunların ötesinde en kritik faktör insandır. Çalışanlar süreci anlamazsa kullanmaz, inanmazsa direnç gösterir, dahil edilmezse sahiplenmez. Bu yüzden dijital dönüşüm aslında bir teknoloji dönüşümü değil, bir kültür dönüşümüdür. İnsanların neden değişiyoruz sorusuna net bir cevap verilmediği sürece hiçbir dönüşüm sürdürülebilir olmaz. Ve bu sürecin merkezinde liderlik vardır. Üst yönetim bu süreci sahiplenmezse dijital dönüşüm bir proje olarak kalır. Ama sahiplenirse şirketin DNA'sına yerleşir. Dijital dönüşüm teknoloji, süreç, veri ve insanın birlikte çalıştığı bir sistemdir. Bugün şirketler için en büyük risk dijital dönüşümü yapmamak değil, yanlış şekilde yapmaktır. Çünkü yanlış yapılan bir dijital dönüşüm şirketi yavaşlatmaz. Daha hızlı yanlış yapmasını sağlar. Doğru yapıldığında ise şirketi sadece hızlandırmaz, karar kalitesini arttırır, riskleri görünür ve yönetilebilir hale getirir. Organizasyonu daha çevik, daha dayanıklı ve daha rekabetçi bir yapıya dönüştürür. Unutmayın, yönetilmeyen her risk bir gün mutlaka kendi haritasını çizer.